Herkese merhaba. Bugün Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yaprak sarması yapacağız. İster etli, ister zeytinyağlı, isterseniz de bol salçalı, nasıl isterseniz o şekilde yapabileceğiniz bir lezzet. Hemen tarife başlayalım. Gördüğünüz gibi biz bol soğanlı seviyoruz ve 4 adet soğanı doğramaya başladım. İnce ince doğradıktan sonra uygun bir kabın içerisine koyacağım. Şimdi sıra pirinçlerimi güzelce yıkamaya geldi. Çok fazla ovalamadan suyu berrak olana kadar pirinçleri yıkadım ve üzerine soğanları ekliyorum. Bu arada ben 2 su bardağı kadar pirinç kullandım ama siz yapacağınız yaprak miktarına göre pirincini ayarlayabilirsiniz. Domates ve biber salçası kullandım. Bol bol koydum. Siz yine damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Ben 2'şer yemek kaşığı olacak şekilde ekledim. Bolca zeytinyağı döktüm üzerine. Bir tutamdan az olacak şekilde de maydanozlarını doğradım ve ilave ediyorum. Dilerseniz maydanoz kullanmak zorunda değilsiniz. Damak zevkinize göre bu malzemeleri ekleyebilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Daha sonra üzerine çok az pul biber ilave ettim ve bol bol kuru nane ekledim. Ve üzerine gördüğünüz gibi sumak ilave ediyorum. Yine 1 tatlı kaşığı kadar. Hep söylüyorum baharatları arkadaşlar, tamamen damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Bütün malzemeleri karıştırmaya başladım. Daha sonra elimle hepsini güzelce karıştırdım ve içim hazır, görüyorsunuz. Eğer yapraklarınız salamura ise arkadaşlar bir gün öncesinden suyun içerisinde bekletip suyunu da sık sık değiştirmenizi tavsiye ederim. Diğer türlü yaprağınız çok tuzlu olur ve yerken tuzlu tat ağzınıza gelir, bir lezzet alamazsınız. Tadını çıkaramazsınız. Bu yüzden tuzunu çıkarmanız çok önemli. Yaprağı sarmaya başladım. Ben bu şekilde sarıyorum. Bakın görüyorsunuz. Tekrar size yine ayrıntılı şekilde göstereceğim. Aslında sarmak çok kolay. Evet, yapması çok uğraştırıyor ama yemesi gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi size yine göstereceğim nasıl sardığımı. Önce yaprağı düz bir zemin üzerine tamamen açıyorum. Ortasına içimi istediğim miktarda koyuyorum. Ve daha sonra uç kısımlarından içe doğru büküyorum ve sarmaya başlıyorum. Ben ince ince daha çok sevdiğim için içine az koyuyorum arkadaşlar, ama siz biraz daha büyük olmasını istiyorsanız ve kalın olmasını istiyorsanız dolma şeklinde içine biraz daha fazla koyabilirsiniz. Daha yakın çekimden tekrar gösteriyorum. Bakın yaprağı tamamen açıyorum. İçine malzemesini ekledikten sonra kenarlarından bükerek sarmaya başlıyorum. Yaprak sarması yerken en keyif aldığım yemeklerden bir tanesi. Gerçekten içine konulan baharatlarla çok farklılaşıyor. Çok lezzetli hale geliyor. Uzunca bir sarma işleminin ardından tencereye yerleştirmeye geldi sıra. Dilediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Ben elime nasıl geldiyse o şekilde yerleştiriyorum, diziyorum tencereme. Benim dizdiğim tencere düdüklü tencere arkadaşlar, ama dilerseniz normal tencerede de pişirebilirsiniz. Normal tencerede pişirirken suyu kaynadıktan sonra altını kısıyoruz ve pişmeye devam ediyor. Böyle yavaş yavaş o suyu çeke çeke pişiyor. Altı kısık yavaş yavaş pişiyor. Ara ara hatta kontrol edin, suyu bittiyse su ilavesi yapın. Sürekli kontrol ederek de pişirirseniz belirli bir saatin sonunda yumuşacık sarmalarınız olacak. Gerçekten uzun süre pişirmek ve kısık ateşte pişirmek bu işin sırrı. Biz düdüklü tencerede pişirdiğimiz için kontrol etme şansımız yoktu. Ama dediğim gibi bizimki de gayet güzel pişirdi. Aklınıza takılan sorular olduğunda da arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışırım. Üzeri için de görüyorsunuz limon dilimliyorum. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka limonunu da ilave etmelisiniz arkadaşlar. Limonunu da dizdikten sonra arkadaşlar içerisine su ilave ediyoruz. Tencerede pişirirken üzerini geçecek kadar su ilavesi yapmanız gerekiyor. Biz düdüklü tencerede daha az su ilavesi yaptık arkadaşlar. Ama tencerede üstünü geçecek şekilde su koymanız gerekiyor. Koyduğumuz su miktarını görüyorsunuz. Suyunu da koyduktan sonra üzerine bol bol zeytinyağı gezdiriyoruz. Biz zeytinyağlı daha çok seviyoruz arkadaşlar sarmayı. Bu işlemi de tamamladıktan sonra düdüklünün kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Bakın yumuşacık oldular.
Sarmayı piştikten sonra size göstermelere doyamadım. Bizim düdüklümüz kısa sürede pişirdiği için arkadaşlar süre veremiyorum. Lokum gibi yumuşacık sarmalarımız oldu. Şu tabağı komple ben yedim desem abartmış olmam. Gerçekten çok lezzetliydi. İçine ekleyeceğiniz baharatlarla dilediğiniz gibi tatlandırabilirsiniz. Yaprak sarması bu şekilde oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen videoma yorum yapmayı, telefondan izleyenler de hype puanı vermeyi unutmazsa çok sevinirim. Herkese iyi günler.